Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli dikişsiz iki şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Krem ve koyu gri tonlarında. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Şişlerimi ise 3 numara hanımlar böyle kısa iki şiş ile yaptım. Hemen sizlere patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. İki şiş ile yapmış olduğum dikişsiz patiğim. Hanımlar, patiğimin bu ön bölümünü tamamen iki şiş ile yaptım. Bu arka bölümüne geçince 3 şiş kullandım. Misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Dileyen dediğim gibi misinalı şiş de yapabilir. Fakat ben böyle kısa 3 şiş ile patiğimin arka bölümünü yaptım. Patiğimiz gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel oldu. 5 şiş görünümü de var. Bu şekilde tabanımız. Yine topuğumuz. Hiçbir yerinde dikiş yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar, patiğimizi bilek bölümünden başlıyoruz. Bu şekilde 13 ilmek atacağız. 13 adet ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 şu 10. ilmeğim. 11 12 ve bir ilmek daha atıyorum, 13. 13 ilmek olarak başladım. Hemen ipimin ucuna şurada bir tane düğüm atıp kendine bağlıyorum. Şimdi hanımlar, bu aşamada haroşa örgü yapacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, kenar ilmeğimi. Bu şekilde. Diğer ilmeklerimi de haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ördük. Geri dönüyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi yine ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. 2 diş haroşamızın olması lazım. Ardından da modelimize başlayacağız. Ön yüzde yine ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Yine haroşa düşmesi için kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde de ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Geri dönüyoruz. Bakın, ön yüzdeyiz ve burada 2 diş haroşamız oluştu. Şimdi bu ajurlu bölümlerine başlayacağız hanımlar. Ön yüzden itibaren ajurlu bölümleri yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Buralar haroşa olacak hanımlar, kenarlar. 3, 4, 5 ve 6. Kenarda 6 ilmeğimiz haroşa düz olarak ördüm. Şimdi ortadaki ajurumuzu başlatıyoruz. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek düz ördüm. Hemen yeniden ipimi şişime bir kere doladım. İlk ajurumuzu yaptık burada. Kalan 6 ilmeğimi haroşa düz olarak örüyorum. Ön yüzde ilk artırmalarımızı yaptık hanımlar. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. Şimdi geri döndüm. Kenardaki 6 ilmeğim haroşaydı. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmeğimi düz örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. Bu aşamada hanımlar bu ajur yaptığımız yani artırma yaptığımız ilmeklerimizi ters örüyoruz. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi arka yüzde ters örüyoruz. Ön yüze düz düşüyor. Bu ajurlarımızın arasındaki ilmeklerimiz haroşa hanımlar. Hem ön hem arka yüzde ajurların arasında kalan ilmeklerimizi buraları düz öreceğiz. Bakın, ajurumun kalasında iki ajurumun arasında kalan bir ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ajur olan ilmeğimi de bu şekilde ters ördüm. Şişimde kalan 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. İlk ajurumuzu yaptık. Şimdi ikinci ajurlarımızı yapacağız. Yine kenardan 6 ilmek haroşam düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmeğim haroşa düz ördüm. Bu şekilde. Ardından ipimi şişime doluyorum. Yine artırmamı yaptım. Bir önceki sırada iki ajurumun arasında bir ilmeğim vardı. Şimdi 3 ilmek olacak. Artırmamı yaptım. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Ardından yine artırmamı yapıyorum. Kalan 6 ilmeğim haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. İkinci artırmamızı yaptık hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar, kenarda ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum.
Şu 6. ilmeğim. Artırma yaptığım ilmeğimi bakın şu şekilde ters örüyorum. Ajurlarımın ortasındaki 3 ilmeğimi yine düz örüyorum haroşa olması için. Tekrar artırma yaptığım ilmeğim arka yüzde ters örülüyor. Kalan 6 ilmeğim haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Geri döndük ön yüzdeyiz hanımlar. Şöyle baktığımız anda 2 tane ajurumuz oldu burada. Toplam 5 tane ajurumuz olacak. Kenar ilmeğimi aldım. Yine 6 ilmek haroşamı örüyorum. 6 haroşamı ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Bu defa 2 ajurumuzun ortasında 5 ilmeğimiz olacak. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. ajurumuzu yaptık ön yüzde. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri tamamen düz öreceğiz. Sadece ajurlu olan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın haroşalarımı düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Bu ajurlarımın arasında kalan 5 ilmeğimi yine burada düz örüyorum. Bakın artırma yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de düz yani haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. 4. ajurumuzu da bu sıramızda açacağız. Öncelikle yine kenardaki 6 haroşamı örüyorum. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar buralarda. Şu 5, şu da 6. Hemen ardından ipimi şişime doluyorum. Bakın 4. ajurumu yaptım burada. Bu defa arada 7 ilmeğimiz var. 7 ilmek öreceğim. 2 ajurum arasında 7 ilmek. 1, 3, 5, 7 diye ilmekler ikişer ikişer artıyor ajur arasındaki ilmeklerimiz. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Yine bu taraftan da artırmamı yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4. ajurumuzu yaptık hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi tamamen düz yani haroşa olarak öreceğiz. Sadece artırma yaptığımız bu ajur olan ilmeklerimizi bakın ters örüyoruz. Aralardaki ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bakın artırma yaptığım ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de yine haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. 5. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız. Toplamda burada modelimizde hanımlar bakın 1, 2, 3, 4 tane ajurlu modelimiz var. İlkini burada bitirmiş olacağız. 5. ajuru da yapınca. Yine kenardaki 6 ilmeğimi örüyorum. Haroşa olacak şekilde düz olarak örüyorum. İpimi şişime doladım. 2 ajurumun ortasında hanımlar bu defa 9 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpimi şişime bir kere doluyorum. Kalan 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde de yine ilmekleri tamamen haroşa yani düz olarak öreceğiz. Sadece artırma yaptığımız ilmekleri ters öreceğiz. Gördüğünüz gibi artırma yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yine ajurlarımın arasındaki 9 adet ilmeğimi haroşa olduğu için düz örüyorum. Tekrar artırma yaptığım ilmeğimi ters ördüm ve kalan 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Hanımlar ilk ajurlu modelimizi böylece bitirmiş olduk. Şimdi ikinci ajurlu modelimize başlayacağız ve bu aşamada artık gri ipimizi de ekleyeceğiz. Hanımlar ben bu gri bölümü yapabilmek için gri ipimden böyle bir miktar sardım, kestim. Çünkü sağ ve sol taraftaki grili yerlerimiz için 2 ayrı ipe ihtiyacımız vardı. Bu şekilde ayırdım. Şimdi buraya hanımlar ilk 6 ilmeğimi bu defa gri ipimle öreceğim. Haroşalarımız gri olacak burada görüldüğü gibi. Şöyle ben gri ipimi alıyorum. Buraya ekleyeceğim. 6 ilmek gri ipimle öreceğim. Şu birinci ilmeğim, şu 2. Hemen şu gri ipimin ucunu da şöyle kendisine bağlayacağım hanımlar sökülmesin diye. Yeni eklediğimiz ipleri de böyle düğüm atmayı unutmayalım. Şu 3. ucunu gizleyerek götüreyim. 4. 5 ve 6. Hanımlar bu defa ilk 6 ilmeğimi gri ipimle ördüm. Kenardaki bu 6 ilmek haroşamız olacak gri ipimiz ile. Sonra yine şu krem ipimi alıyorum.
Bu aşamada hanımlar bakın ikinci ajurlu bölüme geçiyoruz. Gri ile haroşalarımızı ördük. Bu aralarda sağda ve solda 5'er tane ilmeğimiz var. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Araya yine bu şekilde ilk ajurlu modelimizde aynı hizadan ikinci modelimizi kuracağız. Şimdi 5 ilmek krem ipimle düz öreceğim buraya. 1, bakın ip geçişini biraz gevşek tuttum arkada gergin durmasın diye. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Yine altta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bakın ipimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek ördüm. Bir kere daha doladım. Ardından burada 5 ilmek düz öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Buraya da 5 adet ilmeğimi krem ipimle ördüm. Buradaki 6 ilmeğimi de diğer gri ipime ekleyeceğim. Sağda ve solda 6'şar tane haroşamızı gri ile öreceğiz. Bakın gri ipimi buraya ekledim. Hemen ipimin ucunu da şöyle bağlayayım. Krem ipime de yine açılma olmasın sonradan. Bu şekilde şu ikinci ilmeğim. Şu 3, 4, 5, 6. Kenardaki 6 ilmeğimi de yine gri ipimle ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Gri ilmeklerim haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Şimdi ip değişikliği yapacağız hanımlar. İpimi arkada bırakıyorum gri ipimi. Krem ipimi alıyorum. Burada 5 ilmek ters öreceğim şimdi krem ipimle. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Ajurlu olan ilmeğimizi de hanımlar arka yüzde ters örüyorduk. Ajurlarımızın arasında kalan ilmekler haroşa olduğu için her iki tarafta da düz örüyorduk. Aradaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ajurlu ilmeğimi ters örüyorum. Hemen diğer tarafta kalan 5 tane krem ilmeğimi de yine ters örüyorum. Tekrardan burada ip geçişi yapacağız hanımlar. Bakın çaprazlamasına ip geçişi yapıyorum. Kremimin altından gelecek şekilde gri ipimi aldım. Kalan 6 ilmeğimi de gri ipimle düz olarak örüyorum haroşa olduğu için. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Burada bir diş haroşamız oluştu gri ipimiz ile. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Yine kenardaki 6 ilmeğimi gri ipimle öreceğim. Tekrar şöyle çaprazlamasına. Bakın gri'nin altından geçirerek krem ipimi aldım. Yine bu kenara hanımlar 5 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından artırma yapıyorum. Bu defa ajurlarımızın arasında 3 ilmek olacak. Önce 1 ilmek oluyor. 3, 5, 7, 9 bu şekilde gidiyor. Bir önceki sırada 1 ilmek vardı. Şimdi arada hanımlar 3 ilmeğimiz oldu. Tekrardan artırmamı yapıyorum ve buradaki 5 tane krem ilmeğimi düz örüyorum. Yeniden burada şöyle çaprazlamasına gri ipimi aldım elime. 5 ilmeğimi gri ipim ile haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kenardaki 6 ilmeğimi gri ipimle örüyorum. Gri'mi arkada bıraktım. Şu şekilde çaprazlamasına krem ipimi aldım. Ben 5 kremimi ters öreceğim. 3, 4, 5. Ajur olan ilmeğimi de kaçırdım. Şöyle alıyorum. Ajur olan ilmeğimi de yine ters örüyorum. Ajurumun arasında kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Haroşa düşecek çünkü. Tekrar ajur ilmeğimi ters ördüm. Yanda kalan 5 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Gri ilmeklerime geldim. Çaprazlamasına şöyle gri ipimi alıyorum elime. Buradaki 6 ilmeğimi gri ipim ile düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi ikinci ajurumuzu yaptık. Bu sıramızda ön yüzde 3. ajurumuzu yapacağız hanımlar. Yine kenardaki 6 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. Tekrar şöyle çaprazlamasına ip değişikliği yaptım. Yine 5 ilmek kremimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Artırmamı yapıyorum. Bu defa ajuralarında 5 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Yine artırmamı yaptım. Tekrardan 5 ilmeğimi düz öreceğim. Kalan 6 ilmeğimi de gri ipim ile haroşa yani düz olarak öreceğim. Yine şöyle çaprazlamasına yer değiştirerek 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. ajurumuzu yaptık hanımlar bu sıramızda. Yine arka yüzde ilmekleri aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Kenardaki 6 ilmeğimi yine haroşa öreceğim gri ipim ile.
İp değişikliği yapıyorum. Krem ipimi aldım. 5 ilmek ters öreceğim bu kenara. 1, 2, 3, 4, 5. Ajur olan ilmeğimi de ters örüyorum. Ajurlarımın arasında kalan 5 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşa düşecek çünkü ajurlarımızın ortası. Tekrar ajurumu da ters örüyorum. Kenarda kalan 5 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Burada hanımlar son 6 ilmeğim vardı. Bu son 6 ilmeğim de yine haroşa olduğu için düz olarak örüyorum gri ipim ile. Kenarlardaki haroşalarımızı gri ipimizle örüyoruz. Geri döndük. Şimdi ön yüzdeyiz. 4. ajurlarımızı açacağız bu sıramızda da. Yine 6 ilmeğimi gri ipimle öreceğim. Ardından şöyle krem ipimi elime alıyorum çaprazlamasına. 5 ilmek krem öreceğim. 2, 3, 4, 5. 5 tane kremimi ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bu defa arada 7 tane krem ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar ipimi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Yandaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. Yeniden şöyle çaprazlamasına gri ipimi elime alıyorum. 6 ilmek gri ipim ile örüyorum. Bu şekilde modelimiz kendini göstermeye başlıyor yavaş yavaş. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine grilerimiz haroşa düz olarak öreceğiz. Şu çaprazlamasına yine ip değişikliği yapıyorum. Kenardaki 5 kremimi arka yüzde ters örüyorum. Bu şekilde hepsini ters örüyorum. Ajurumu da yine ters ördüm. Aradaki 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın ajurum var yine. Bunu da ters örüyorum. Ve yanda kalan 5 krem ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Şöyle çaprazlamasına bakın. Kremin altından geçirerek gri ipimizi aldık. Burada da hanımlar son 6 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. Yeniden ön yüzdeyiz. 5. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız hanımlar. Bu aşamada yine kenardaki 6 haroşamı gri ile örüyorum. Krem ipimi yine şöyle çaprazlamasına aldım. 5 ilmek öreceğim. 3, 4, 5. İpimi şişime doladım. Bu defa arada 9 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajurlu ilmeğimi de ördüm. 9. Tekrar ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Yandaki 5 ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Tekrardan şöyle çaprazlamasına ip değişikliği yaptım. 6 tane gri ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine gri ilmeklerim haroşa olduğu için düz örüyorum. Gri'mi arkada bıraktım. Gri'min altından gelecek şekilde çaprazlamasına krem ipimi aldım. Kenardaki 5 ilmeğim ters örülüyor. Krem ilmeğim. Şu 5. krem ilmeğim. Ajur olan ilmeğimi de yine ters örüyorum. 2 ajurumun ortasında kalan 9 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum. Ajur ortalarında kalan ilmeklerimiz haroşa olduğu için düz örülüyor. Bakın yine ajurumu da ters ördüm. Hemen ajurumun yanındaki 5 tane krem ilmeğimi de arka yüzde ters örüyorum. Yeniden hanımlar burada ip değişikliği yapıyorum. Gri ipimi aldım. Buradaki 6 adet ilmeğimi yine gri ipimle düz yani haroşa olarak örüp arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Evet hanımlar şimdi ön yüzeye geldik. İkinci ajurlu modelimizi de bitirdik. 5 tane ajurumuz oldu. Şimdi bakın 3. modelimize başlayacağız. Burada gri haroşalı ilmek sayımız artacak. Şöyle ki 6 tane gri ipimizle haroşamızı örmüştük. Bu defa 11 tane gri haroşalı ilmeğimiz oluyor hanımlar. 11. Kenar ilmeğimle birlikte 6 tane haroşamı örüyorum. Gri 6'yı ördüm. Buradaki 5 tane krem ilmeğimi de yine gri ile öreceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Böylece gri haroşa olan ilmeğimiz 11 oldu. 6 tane burada vardı. 5 tane de ördük 6 oldu. Şimdi yeniden şöyle krem ipimi alıyorum. 5 ilmek krem ipimle düz öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5.
Bakın 3. modelimizdeki bu düz bölümlere geldik. Yani burayı yapacağız şimdi. Yani şu bölümlere geldik hanımlar. Ardından 5 ilmek düz ördükten sonra 3. ajurumu başlatacağım. İpimi şişime doladım. 1 ilmek ördüm. Bir daha doladım. Kenardaki 5 ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yine hanımlar bu sol tarafta da 11 tane gri ilmeğimiz olacak. Bu aşamada şöyle gri ipimi alıyorum. Bu şekilde kremin altından geçirerek çaprazlamasına aldım. Buradaki 5 ilmeğimi gri ile düz olarak örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi de yine gri ipimle örüyorum. Burada da yine 11 adet gri ilmeğimiz oldu hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde. Arka yüzde yine hanımlar 11 tane gri haroşa ilmeğimi düz öreceğim. ...11 ilmek haroşamız oldu bu sıramızda gri ipimiz ile. Gri'mi arkaya alıyorum. Bir defa kremimi aldım. Bu kenardaki 5 ilmeğimi arka yüzde ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Ajur olan ilmeğimi de ters örüyorum. Ajurumun ortasındaki bir ilmeğimi haroşa düz ördüm. Tekrar ajurumu da ters örüyorum. Ajurumun hemen yanındaki 5 krem ilmeğimi de ters örüyorum hanımlar. Arka yüzü yapacağımız işlem bu. Sadece ajur ortasında kalan ilmekler düz örülecek. Diğer ilmekler ters örülecek. Bir de kenarlardaki haroşalarımızı düz olarak öreceğiz arka yüzde. Hemen buradaki gri ipimi şöyle çaprazlamasına alıyorum. Kalan 11 ilmeğimi de gri ipim ile düz yani haroşa olarak örüyorum. Böylece arka yüzde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Evet hanımlar, modelimiz böyle. Şimdi de ikinci ajurlarımızı yapacağız. Evet hanımlar, yine kenardaki 11 ilmek haroşamı örüyorum. Ardından gri ipimi bıraktım. Şöyle çaprazlamasına kremimi alıyorum. Griden sonra 5 ilmek düz örüyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından ikinci ajurum yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir önceki sırada ajur arasında 1 ilmek vardı. Şimdi 3 ilmek oluyor. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Yeniden ajurumu yapıyorum. Burada kalan 5 ilmeğimi de düz örüyorum. Çaprazlamasına tekrar gri ipimi aldım elime. Gri ilmeklerim haroşalarımı yani düz olarak örüyorum. Modelimiz böyle devam ediyor hanımlar. İlmeklerimiz artış gösteriyor. Her ön sırada 2 ilmek artıyor. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzde yine aynı şekilde devam edeceğiz hanımlar. Kenardaki 11 ilmeğimi öreceğim. Gri ipim ile haroşalarımı örüyorum. Gri'mi arkada bıraktım. Krem ipimi elime aldım. Gri'den sonraki 5 tane ilmeğim ters. Krem ipim ile 5 ilmeğimi ters ördüm. Ajurumu da ters örüyorum. Ajur arasındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum hanımlar haroşa. Tekrar ajurumu ters örüyorum. Ajurumun hemen solundaki 5 tane krem ilmeğimi de arka yüzde ters örüyorum. Kremimi arkada bıraktım. Çaprazlamasına gri ipimi elime aldım. Buradaki 11 adet ilmeğim haroşa olduğu için gri ipim ile sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Yeniden geri döndük. Ön yüzdeyiz yine. Tekrardan 11 adet haroşa ilmeğimi öreceğim gri ile. Yeniden krem ilmeklerime geldim. Çaprazlamasına krem ipimi alıyorum. 5 tane ilmeğimi düz öreceğim yine. 3, 4, 5. Artırmamı yapıyorum. Ajur arasında bu defa 5 ilmeğimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan ipimi şişime doluyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Yeniden çaprazlamasına gri ipimi elime şöyle alıyorum ve haroşa ilmeklerimi gri ipim ile örüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine aynı şekilde işleme devam ediyoruz. Yine gri ilmeklerimi haroşa örüyorum. Ardından gri'mi arkada bıraktım. Tekrar kremimi alıyorum. Hemen 5 ilmek ters var. İlk 5 ilmeğim ters.
Şu 3, 4, 5. Ajur olan bu ilmeğimi de yine ters örüyorum. Arada 5 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ajur arasında 5 ilmeğimiz var. Bunu düz örüyoruz. Bakın yine ajur olan ilmeğimi de ters örüyorum. Ajurumun hemen solundaki 5 ilmeğimi de yine arka yüzde ters örüyorum. Yeniden ip değişikliği yapıyorum burada. Tekrar gri ipimi elime aldım. Kenarda kalan 11 ilmeğimi de gri ipim ile düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Tekrardan ön yüzdeyiz. Yine bakın 4. ajurumuzu açacağız. 3. modelimizin bakın 1. ajurumuz buydu. 2 bu da 3. 3. modelimizin 4. ajurunu açacağız bu sıramızda. Öncelikle yine kenardaki 11 ilmeğimi gri ipim ile haroşa örüyorum. Yine çaprazlamasına şöyle ip değişikliği yaptım. Buradaki 5 ilmeğimi krem ipimle düz örüyorum. 4, 5. Artırmamı yaptım. Bu defa ajur arasında 7 ilmeğimiz oluyor. Önce 1, sonra 3, sonra 5, sonra 7 ve en son 9 olacak şekilde. Birini ördüm. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Yeniden ajurumu yapıyorum. Hemen solundaki 5 ilmeğimi krem ile düz örüyorum. Yine gri ilerime geldim. Çaprazlamasına yine bu gri ipimi elime aldım. Kenardaki 11 ilmeğimi gri ipimle düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyoruz. Yine arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine yapacağımız işlem aynı. Öncelikle kenarımızdaki 11 ilmeğimi gri ipimle öreceğim. Gri'yi arkada bıraktım. Şu çaprazlamasına kremimi aldım. Hemen bu yandaki 5 ilmeğimi ters örüyorum. Ajur olan ilmeğimi de arka yüzde ters örüyorum. Ajurlarımın arasındaki 7 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Bakın bir diğer ajurum. Bunu da ters ördüm. Ajurumun solundaki 5 ilmeğimi de yine krem ipimle ters örüyorum. Kremi arkada bıraktım. Yeniden gri ipimi elime aldım. Kalan 11 ilmeğimi de gri ipim ile düz yani haroşa olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. 5. ve sonuncu ajurumuzu bu sıramızda yapacağız. 3. modelimizin sonuncu sırası. Bu sırada yine kenardaki 11 ilmek haroşamı gri ipimle öreceğim. Krem ipimi elime alıyorum. 5 ilmek krem öreceğim yine. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen ardından ajurumu yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bu defa ajur arasında 9 ilmeğimiz var. Düz örüyoruz. Bakın 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrardan ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. 5 ilmek düz örüyorum. Krem ipimi bıraktım. Gri ipimi elime aldım. Buradaki 11 ilmeğimi gri ipim ile haroşa olarak örüyorum. Geri döndük yine. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine 11 ilmeğimi gri ipim ile öreceğim. Şimdi gri ipimi arkada bırakıyorum. Krem ipimi şöyle çaprazlamasını alıyorum. Çaprazlamasını alınca kenarlarda yanlarda delik görüntü olmuyor hanımlar bu birleşim yerlerinde. Bu ilk 5 ilmeğimi ters örüyorum. 3, 4, 5. Ajurumu da ters ördüm. Ajur arasında kalan 9 ilmeğim vardı. 9 ilmeğimi haroşa olduğu için yine düz öreceğim. Bakın hanımlar ajuruma geldim. Ajurumu ters örüyorum. Ajurumun solundaki 5 ilmeğimi de yine arka yüzde krem ipimle ters örüyorum. Gri ilmeklerime geldim. Çaprazlamasına yine ip değişikliği yaptım. Gri ipimi şöyle elime aldım. Kalan 11 ilmeğimi de gri ipim ile haroşa olarak örüyorum. Böylece hanımlar 3. modelimizi tamamlamış oluyoruz.
Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Hanımlar, 4. ajurumuzu açacağız. Sonuncu modelimize geldik. Bu sırada gri ajurlu ilmeklerimiz yine artış gösterecek. Hemen yapalım birlikte. Öncelikle kenardaki 11 haroşa ilmeğimi yine öreceğim gri ipim ile. ...11 tane gri ipimle haroşamı ördüm. Yanına 5 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu defa kenardaki gri haroşa ilmek sayımız 16 oldu. 5 ilmek daha ekledik, 16 oldu. Şimdi şuradan şöyle krem ipimi alıyorum. Hemen buraya 5 ilmek krem ipimle düz öreceğim yine. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi hanımlar 4. ajurumuzu başlatıyoruz. İpimi şişime doluyorum. 1 ilmek düz ördüm. Bir kere daha doladım. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu aşamada buradaki sol taraftaki gri ilmeklerimiz de artacak hanımlar. Hemen şöyle çaprazlamasına diğer sol taraftaki gri ipimi elime aldım. Buradaki 5 krem ilmeğimi gri ipimle öreceğim. 3, 4, 5. Buradaki 11 ilmeğimi de yine aynı şekilde gri ipim ile örüyorum. Kenarlardaki gri haroşa ilmek sayımız 16 oluyor. Şimdi arka yüze dönüş yaptım. Bu aşamada yine hanımlar kenardaki 16 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. 6 idi, 11 oldu, sonra 16 oldu gri haroşalı ilmek sayımız. Artış gösterdi, basamaklarımız oluştu. Bu şekilde. Şimdi gri ipimi arkada bırakıyorum. Krem ipimi aldım hanımlar. Buradaki 5 ilmeğimi arka yüzde olduğum için krem ilmeğimi ters örüyorum. Ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. Ajur arasındaki ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ajurlarımızı ters öreceğiz. Ve buralardaki sağ ve soldaki 5'er ilmeğimiz arka yüzde ters örülecek hanımlar. Olay bu. Arka yüzde yapılacak. Başka model kurulumu detayı yok. Tekrar diğer taraftaki gri ipimi aldım. Buradaki 16 ilmeğimi gri ipim ile haroşa yani düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Böylece hanımlar 4. sonuncu modelimizin ilk ajur sırasını tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi hanımlar 2. ajurlarımızı açacağız. Yine kenardaki 16 ilmek haroşamızı gri ipimizle örüyoruz. 16 ilmek haroşamızı gri ipimiz ile örüyoruz. Gri haroşalarımızdan sonra yine kenara 5 ilmek krem öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden ajurumu yapıyorum. Bu defa ajur arasında 3 ilmeğim var. 3 ilmek ördüm. Tekrardan ipimi şişime bir kere daha doluyorum. Kenardaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar, bu sol taraftaki 11 adet ilmeğimizi de yine haroşa olduğu için gri ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzde yapılışı bu. Sonuncu modelimizin 2. ajur sırasını böylece yapmış olduk. Şimdi hanımlar, arka yüzde de ilmekleri artık siz yapıp geleceksiniz. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde yine kenarlardaki gri haroşalarımızı haroşa olarak yapacağız. Haroşalardan önceki bakın şu kenarlardaki 5'er ilmekler arka yüzde ters örülecek. Ajurlu ilmeklerimiz de ters örülecek. Sadece ajur arasında kalan ilmeklerimiz düz örülecek. Yani haroşa örülecek. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrardan ön yüzdeyiz. 3. ajurumuzu yapacağız. Yine öncesinde buradaki 16 ilmek haroşamızı gri ipimizle öreceğiz. Evet, 16 ilmeğimi ördüm. Ardından çaprazlamasına krem ipimi alıyorum. Buraya 5 ilmek krem ipimle düz örüyorum. Şu 4, şu da 5. 3. ajurumu yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bu defa ajur arasında 5 ilmeğimiz var. 2, 3, 4, 5. Ardından ipimi şişime yine bir kere doluyorum ve bu sol taraftaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar gri ilmeklerime geldim. Bu şekilde çaprazlamasına ip değişikliği yapıyorum ve kenarda kalan 16 ilmek gri haroşamı yine düz olarak örüyorum.
Bu şekilde ön yüzde modelimizi ördük. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi kenarlardaki gri haroşalarımızı haroşa olarak, bu kenarlardaki beşer ilmeklerimizi ve ajurlarımızı ters olarak, sadece ajur ortasındaki ilmeklerimizi düz olarak arka yüzde örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Dördüncü modelimizin bu sıramızda dördüncü ajurunu açacağız. 1, 2, 3 ajur açtık. Dördüncü de sıra. Öncelikle yine kenardaki 16 ilmek haroşamı gri ipim ile düz olarak öreceğim. Gayet kolay, zevkli bir yapılışı var hanımlar. Gri haroşalarımı ördüm. Tekrardan şöyle çaprazlamasına krem ipimi elime alıyorum. Kenardaki 5 ilmek kremimi yine düz öreceğim. 3, 4, 5. Ardından ipimi şişime doluyorum. Ajurumu yaptım, yani artırmama. Bu defa ajur arasında 7 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar ajurumu yapıyorum. Kenardaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. Çaprazlamasına şöyle gri ipimi elime aldım. Kalan 16 ilmeğimi de gri ipim ile sıra sonuna kadar düz, yani haroşa olarak örüyorum. Şimdi arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Artık sonuncu modelimizin son sırasını yapacağız. 5. ajurumuzu açacağız burada. Yine öncelikle kenardaki 16 ilmek haroşamı gri ipimle öreceğim. Sonrasında şöyle çaprazlamasına krem ipimi elime aldım. 5 krem ilmeğimi düz örüyorum. 3, 4, 5. Şimdi 5. ajurumu açacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bu defa ajur arasında 9 ilmeğimiz var. Şu 9. ilmeğim. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Bu taraftan da yine ajurumu açtım. Kenardaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine burada ip değişikliği yaptım. Gri ipimi elime aldım. Kalan 16 ilmeğimi de gri ipimle sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde hanımlar yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm ve geldim. Modelimiz bu aşamada bitti. Şimdi şu krem ipimi alacağım. Krem ile devam edeceğim hanımlar. Şöyle krem ipimi yaklaştırıyorum biraz. Bu aşamada krem ipimi şöyle uzatarak başa kadar getiriyorum. Şöyle. Arkada biraz şöyle gevşek bırakalım hanımlar. Şöyle uzatarak krem ipimi aldım. Çünkü örmeye krem ipimizle başlayacağız. Gevşek bırakarak arkada şöyle krem ipimi alıyorum. İlmeklerimi bu defa tamamen krem ipim ile öreceğim. Şöyle. Ve burada gri ipimi de artık kesebilirim. Çünkü buralarda gri ipimizle işimiz kalmadı. Şöyle gri ipimin ucunu kesiyorum. Ve krem ipimi hemen şuradan şöyle bağlayacağım. Kenardan sökülmesin diye buraya 2 tane şöyle bir düğüm atıyorum. İlmeklerimizi hanımlar krem ipimizle öreceğiz. Hatta şu gri ipimi de atlatarak getireyim. Arkada ip gizlenmiş olsun. Hanımlar şu krem ip de arkada uzun uzadıya kalmasın diye bakın ipimi alırken şöyle kremimi de şöyle şişimin üstüne alıyorum. İlmeğimi öyle örüyorum. Böylece krem ipimiz arkada uzun uzadıya kalmamış oluyor. Hem de gri ipimi de gizleyerek getiriyorum. Bakın. Bu şekilde. Şöyle. Yine krem ipim arkada yine kalmasın diye bakın şişime krem ipimin altından alarak ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar upuzun kalmıyor krem ipimiz arka tarafta. Tekrardan yine krem ipimin altından alarak öreyim. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını krem ile örüyoruz hanımlar. Gördüğünüz gibi bakın krem ipimiz de arkada uzun uzun kalmadı böyle yapınca. Bu aradaki ilmeklerimizi de yine aynı şekilde krem ipimiz ile örüyoruz. Hepsini düz örüyoruz hanımlar. Artık modelimiz bitti. Hepsini düz örüyoruz. Hanımlar bu aşamada artık şişimizde 53 ilmeğimiz oldu. 13 ilmek olarak patiğimize başlamıştık. Şu anda şişimizde artırmalarımızdan sonra 53 adet ilmeğimiz oldu.
Yine bakın gri bölüme geldim. İlk gri ilmeğimi ördüm. Buradaki gri ipimi de artık keseceğim. Çünkü bu iple de işimiz kalmadı. Hemen gri ipimi kesiyorum. Yine bu gri ipimin ucunu da kremime bağlıyorum. Şöyle buraya 2 tane düğüm atıyorum. İlmeklerimi hanımlar yine krem ipimle düz öreceğim sıra sonuna kadar. Yine gri ipimin ucunu şöyle gizleyerek götürdüm. Hanımlar bu şekilde iplerimizin ucunu gizleyerek örünce sonradan bir de ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Pratik oluyor. Ben böyle yapıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi gri ile düz ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Yani ön yüze haroşa düşecek bu şekilde. Krem ipimizle, krem rengimiz ile ön yüze böyle haroşa olarak düşecek. Bu şekilde hanımlar bakın. Haroşa düşüyor. Hanımlar bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrardan bir diş haroşamız daha olması gerekiyor. Bir taneyi örmüştük. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde düz olacak şekilde yine ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz hanımlar. Çünkü model bitiminden sonra burada 2 diş krem haroşamızın olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi yine haroşa olarak örelim. Arka yüzde yine haroşa olarak örüp tekrar ön yüze gelelim. Burada buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, şimdi burada 2 diş haroşamız oluştu. Tabanımıza başlayacağız hanımlar bu şekilde. Tabanımız 9 ilmek üzerinden kesilecek bu bölüm. Şişimizde 53 ilmeğimiz vardı. 53'ten 9'u çıkartınca geriye 44 ilmeğimiz kalıyor. 44 ilmeği de 2 yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 22'şer tane ilmek düşüyor. Bu aşamada yine haroşa örgü örüyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 22 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. Kenardaki ilmeğimizi. 9 ilmek de tabanımız için vardı. Şimdi bir 9 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek daha ördüm. Saydığımız hanımlar bu sol tarafta da 22 ilmeğimiz kaldı. 9 ilmeğimizi ördükten sonra geri döneceğiz. Bu aşamada ipimiz karşıda hanımlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yapacağımız işlem şu. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm. 9'uncuyu örerken hemen yanındaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. 9. ilmeğimi örerken kesim yaptım. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. İpimiz hep karşıda olacak hanımlar ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 8 ilmek örüyoruz. 9'uncuyu örerken kesim yapıyoruz. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeğimizi örmeden aldık. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmeğimi örerken şişinden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Örgümüzün hem arka yüzünde ilk 8 ilmeği örüyoruz. 9.'yu örerken öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. Biz bu kesme işlemine sağ ve soldaki işlerimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Bu şekilde patiğimizin tabanını oluşturacağız. Şimdi hep birlikte bu sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını bu şekilde 9 ilmek üzerinden keselim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. Burada sadece 9 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu yanlardan ilmek çıkararak bu kenarlarını yapacağız hanımlar, bu bölümü. Bunun için de hanımlar en son ipimiz burada kalmıştı. Bu kenarımızdan bakın kenar ilmek yerlerimiz belli. Buralara girerek ilmekler çıkaracağız. Şöyle bakın kenar ilmek yerine girip bir ilmek çıkarttım. Sırasıyla ilmek çıkartıyorum kenar ilmek yerine girerek. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girdim. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve en son kenar ilmek yerine de gidip ilmeğimi çıkarttım. 23. 23 adet ilmek bu kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar, bu aşamada patiğimizin şu kenarlarında 6'şar ilmek haroşamız var. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmeğim düz olacak. Şu ikinci ilmeğim, bakın, düz örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor. Üçüncü ilmeğim 4, 5, 6. 6 ilmek haroşamı düz ördüm. Arka yüzde olduğum için kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi bu tabandaki 9 ilmeğimiz. Burada da yine hanımlar arka yüzde olduğumuz için ilmekleri ters örüyoruz. İlmeklerimin yönü düzgün düşmediği için düzelterek örüyorum. Buradaki sonuncu ilmeğimi de böyle ters ördüm. Şimdi de hanımlar bu kenardan 23 ilmek çıkaracağız. Karşıdan kaç tane çıkarttıysak buradan da aynı sayıda ilmek çıkartmamız lazım. Bu aşamada hanımlar bakın şu aradan girerek, bakın burada şöyle de ilmek çıkarabiliriz sırasıyla. Bakın bir ilmek çıkarttım. Böyle girerek, içten girerek bu şekilde ilmekler çıkartabiliriz. Ben bu şekilde zorlandığım için hanımlar, ben bu aşamada tığımdan yardım alarak ilmek çıkaracağım. Ya da şöyle arkadan girerek de hanımlar şöyle de çıkartılabilir işin aslı. Bakın buralardan şöyle girerek de şöyle arkadan, bakın arka taraftan giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde ilmek çıkartılabilir. Böyle. Ben böyle zorlandığım için ilmeklerimi şöyle çıkaracağım. Hemen ön yüzden yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek tığım ile ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bakın burada 5 ilmeğimiz oldu hanımlar. Yine buradan da 23 adet ilmek çıkaracağız. 6 ilmek oldu. 7. ilmeğim, 8. ilmeğim, 9. ilmeğim, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hemen şuraya giriyorum, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve burada da son kenar ilmek yerine şuradan giriyorum, 23. Buradan da 23 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Şu 3 şişe düşüreceğiz hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Yine kenarda 6 ilmek haroşalarımızı düz örüyoruz. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. Kalan ilmekleri de yine ön yüzde olduğum için düz öreceğim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Patiğimizin taban bölümünde 9 ilmeğimiz vardı. 5 ilmeğini buraya alayım. 4 ilmeği de diğer şişime ekleyeceğim. Böylece hanımlar tabanımızı 3 şiş üzerinden öreceğiz. Buradaki 4 ilmeği de ördüm. Kalan ilmekleri de yine aynı şişle öreceğim. Tabandaki 9 ilmeğimizi kenarlardaki ikişer şişimize paylaştırdık. Yine ilmeklerimi bu aşamada düz olarak örüyorum. Bakın son 6 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. 3, 4, 5, 6. Bu şekilde kenarlarımıza haroşa düşüyor hanımlar. Kalan ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Patiğimizin arkasında hanımlar yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar gidiyoruz, geliyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Eğer ki ön yüzdeysek
ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzde ise de ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece kenarlardaki 6'şar ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Ben haroşalarımı örgümün hemen hemen arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Dediğim gibi sizler ters örgü örerek de oluşturabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Patiğimizin arkası sadece bundan ibaret hanımlar. İlmeklerimi gördüğünüz üzere sırasıyla ters örüyorum. Son 6 ilmek kalana kadar ters örmeye devam edeceğim. Son 6 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Bakın son 6 ilmeğime geldim haroşalarıma. Son 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Yine ön yüzler ilmeklerimizi diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde devam edecek. Şurada baktığımız anda hanımlar bir diş haroşam bu kenarda oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne haroşa sıralarını sayacak olursak 16 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken mutlaka ayağınıza giyin, deneyin hanımlar. Ona göre ölçümünüzü alın. Arka bölümünü ona göre yapın. Topuğunuzun kenarına gelene kadar bu haroşalı bölümü örmeniz gerekiyor. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını ölçülerimize göre örelim gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Buraya 16 sıra haroşamı ördüm. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Hanımlar, topuk bölümüne geçtiğimiz anda şöyle ön yüzden baktığımız anda ben bu sol taraftaki şişime 24 adet ilmeğimi ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye kalan ilmeklerin tamamını da sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 6 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. Bu şekilde 6 ilmek haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 6 haroşamı örmüştüm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek gördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısmı baktığım anda burada da 6 ilmeğimiz kaldı. Bu 6 ilmeğimiz her seferinde birer birer eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bu kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 6 ilmeğim haroşa olduğu için son 6 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 6 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bunları düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yapacağız. 6 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. örerken yine öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bir önceki sırada bu arada 6 ilmeğimiz vardı. Şimdi 1 ilmek eksildi. 5 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Kesimden sonra tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki şu 5 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 5 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi yapalım ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu kestim ve geldim. İlk başta bu sol tarafta 24 ilmeğimiz vardı. Kesimlerden sonra sağ şimdi de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin ters tarafı içeride, düz tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve
İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi size tarif ettiğim gibi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Şişlerim de boşa çıktı. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Hanımlar, bu aşamada yapacağımız işlem şu. Hemen öndeki kenar ilmek yerine girip bu şekilde batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi artık hanımlar bu bölümde bu kenar oyamızı yapacağız. 8 sıradan oluşuyor hanımlar. İlk sıramızı krem ipimizle yapacağız. Dileyen sade de kullanabilir. Dileyen benim gibi bu şekilde kenar oyası da yapabilir. Hanımlar, kenar oyamızın ilk sırasını krem ipimizle yapıyoruz. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine girerek sık iğne yapıyorum. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek sık iğne yapıyorum. Çok sıkı bir sık iğne yapmayalım hanımlar. İlmeklerimizi gevşek tutalım. Bakın, sıradaki kenar ilmek yerine girip bu şekilde sık iğne yapıyorum. Böyle yapacağımız işlem bu hanımlar. Gevşek bir sık iğne yöntemi uygulayacağız buraya. Şimdi hanımlar, bu şekilde patiğimizin çevresini bu ilk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar yapalım ve gelelim. Evet hanımlar, sık iğnemi yaptım. Geldim. Şimdi buraya bir tane zincir çekip artık krem ipimi keseceğim. Kenar oyamızın ilk sırasını tamamladık. Bu aşamada hanımlar bu iplerimizin ucunu gizleyeceğiz. Bakın, krem ipimin ucunu arka ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim. Böyle dışarı çıkmasın, bu ipler çirkin görünür patiğimizin arkasında, yoksa bu şekilde gizliyoruz. Şimdi bu kenar oyamın ikinci sırasını yapacağım hanımlar. İkinci sıramı da gri ipimle yapacağım. Hemen gri ipimi şöyle elime alıyorum. Gri ipimle bir tane ilmek oluşturacağım öncelikle. Şöyle bir ilmek oluşturdum. Bittiği yerden şu şekilde buraya batarak şöyle ilmeğimi sabitliyorum. Bu defa ters sık iğne yapacağız hanımlar. Yani geri geri giderek yapacağız sık iğnemizi. Bu aşamada bakın, bir gerideki bir arkadaki yaptığımız sık iğnenin içine giriyorum. Krem ipim ile yaptığım sık iğnenin içine buradan bir tane ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yine bir gerideki sık iğnenin içine giriyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Geri geri gidiyoruz hanımlar. Bir gerideki sık iğnenin içine giriyorum. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu defaki sık iğnemizi geri geri yapıyoruz hanımlar. Geri giderek. Bir önceki sık iğnenin içine girip ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Yapacağımız işlem böyle hanımlar. Düzgün girelim. Bu şekilde. Bu şekilde hanımlar, ilk başladığımız yere kadar patiğimizin çevresini dolanalım ve gelelim. Evet hanımlar, gri ipimle yine kenar oyamı tamamladım. Geldim. İlk başladığım yere kadar yaptım. En son buraya da bir tane zincir çekip ipimi de kesiyorum. Yine gri ipimin ucunda gizleyeceğim. Sonra manken ayağımıza giydirip patiğimize bir de öyle bakacağız birlikte. Şu gri ipimin ucunda gizleyeceğim tabi öncesinde. Aralardan geçirerek gizleme işlemini yapıyoruz. Evet hanımlar, patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle şeklimiz böyle. Bakın, esnek, güzel bir model. Bir de manken ayağıma giydireceğim hanımlar. Patiğimize öyle bakalım. Çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Yapılışı da gerçekten çok zevkli. Hani örerken hiç sıkılmadım. Çok hoşuma gitti. Hatta birkaç rengini de yapmayı düşünüyorum böyle hazır elime almışken. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, patiğimizi manken ayağıma bakın şöyle güzelce giydirdim. Bakın hanımlar, gayet güzel, esneklik payı falan da çok iyi. Şöyle baktığınız anda ayağı saran güzel bir model oldu. Gördüğünüz gibi bakın. Tabanımızı da yine göstermek istiyorum. Bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.